Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Yaşadığı çevrede Dede Hoca olarak bilinen Şükrü Ulugüvenç, 1883 yılında Kütahya'da eşraftan bir aile ortamında dünyaya geldi. İlk eğitimini Mevlevi olan babası Rıza Efendi'den alan Şükrü Ulugüvenç, daha sonraki yıllarda Sibyan Mektebi'ne devam etti. Büyüklerimden duyduğum bilgilere göre kendisi Kütahya'da dünyaya gelmiş. Nenem Eskişehir Odunpazarı doğumlu. Dedem Kütahya'da bu Mevlevi olayını gençliğinde babasının izniyle başlamış. Bazı çilehanelerde bulunmuş. Kendisi Konya'da bazı Mevlevi arkadaşlarıyla devamlı diyalog halindeymiş. Sonraki yıllarda bütün çocukluğu Kütahya Mevlevihanesi, diğer adıyla Erguniye dergahında geçen Şükrü Ulugüvenç, burada bir taraftan tevekkül ve tasavvuf eğitimi alırken bir taraftan da ney çalmayı öğrendi. Ailesinin oluruyla genç yaşta çileye giren Şükrü Dede, asithanede mutfaktan başlayarak 1001 gün süren çilesini başarıyla tamamladı. Çilesi dolana kadar az yiyip içti. Geceleri bir bastona dayanıp ayakta uyudu. Çile çıkaran cana yapılan özel bir törenle dervişlikten sonra dede mertebesine yükseltildi. Adab ve erkanı öğrenen, olgunlaşan ve pişen Şükrü Dede artık aynı zamanda iyi bir neyzendi. Bu manevi iklimde yetişen Şükrü Dede, kendi mensubu olduğu Mevlevihane'ye hizmet ederken, Mücahidin-i Mevleviye alayı olarak bilinen gönüllü Mevlevi taburuyla 1916 Ağustos'unda Şam'a gitmek üzere Kütahya'dan yola çıktı. Sakıp Dede'nin organize ettiği bu alaya, Tire'den Mevlevi Dergahı Şeyhi Hayrullah Efendi 46, İzmir'den Nuri Efendi 40, Kütahya'dan Şükrü Dede'nin de içinde olduğu 11 derviş, toplam 1026 kişilik alay Suriye-Filistin cephesine gönderildi. Mevlevi alayı 3 yıl boyunca Şam ve Halep'te kaldı. Şükrü Dede, Mevlevi gönüllü alayının neyzen bir neferi olarak Suriye sokaklarında ön saflarda yer aldı. Yaşlı ve hasta dervişlerin bazıları yolculuk sırasında, bazıları da iklimine bir türlü alışamadıkları Şam'da hayata veda etti. Suriye'nin kaybedilmesi üzerine o taraflarda bulunan dervişler perişan vaziyete düştü. Az bir kısmı ordu ile beraber Türkiye'ye dönebilmeyi muvaffak oldu. Dönemeyenlerden ise hiçbir haber alınamadı. Şükrü Dede, Tire'de katılan Mevlevilerle birlikte memlekete dönenler arasındaydı. O, Kütahya'ya döndü ama Tire Mevlevileriyle güzel ve kalıcı dostluklar kurdu. Şükrü Dede, Şam'dan Kütahya'ya döndükten sonra 1919 yılında Emine Hanım ile evlendi. 1921 yılında ilk çocukları Ali Rıza'nın doğumundan hemen sonra Dumlupınar önlerine kadar gelen Yunan ordularına karşı 1. ve 2. İnönü muharebelerinde cepheye katılarak 1 yıl kadar görev yaptı. Kurtuluş Savaşı sonrası İzmir'e gelen Şükrü Dede, burada Mevlevi alayından dostlarıyla kaynaştı. İzmir ortamı yaşamında yeni bir dönemin perdesini araladı. Tire Mevlevihanesi çevresinde yeni bir yaşam kurma kararı aldı ve ailesini de Kütahya'dan Tire'ye taşıdı. O zamanlarda İzmir'deki Mevlevi'deki arkadaşlarla diyalog halinde olduğu için Kütahya'ya yerleşmiyor. Kendisi İzmir'e geliyor. İzmir'de de Çaylı'ya
yerleştiğini söylüyorlar. Çaylı'dan Tire Mevlanesi o zaman aktif çalışıyor. Oraya devamlı kendisi arkadaşlarla buluşup orada çalışmalar yaptığını ve oraya gider gelirken Gahrat üzerinde, Gahrat'ta da belli bir dostlarımız var. Mesela Gahrat'ın ilk temel atma, oradaki bir mescidin temel atma töreninde falan bulunduğunu, fotoğrafları da bizde mevcut. Şükrü Dede 1927 yılında Çaylı'daki yaşantısına imam müezzin olarak başladı ve 1940'ların sonlarına doğru emekli oluncaya kadar Çaylı'da görev yaptı. Fırının olduğu yer mecitti. Evet. Orada namaz kıldırırdı Ramazanlarda. Ramazanlarda yani orada namaz kıldırırdı. Sakallı. Yani bacaksız, öyle bacaklı değil. Hay hay, huy huy, huy hay. Yol giderken böyle de giderdi rahmetlik. Yani çok iyi bir hocaydı. Akşamdan fener yaktı mı öden bir şey yayan giderdi o. Böyle fenerle elinde. Geri geliyor bak dedi hoca değerlerdi gece. Ya bak dedi hoca gelip geldiğini değerlerdi. O zaman yollarda çıkma elini fenerine öden bir şey yayan geliyor giderdi hep. Bu yıllarda hiç aksatmadan Çaylı'dan yaya olarak yola çıkar, yanındaki eşeğe binmeden Tire Mevlevi dergahına giderdi. Tire Mevlevi hanesindeki ibadetlerden sonra aynı yoldan tekrar yaya olarak geri dönerdi. Tire'ye gidip gelirken devamlı eşekle gidip geldiğini söylüyorlar. Fakat eşeğe binmediğini, yayan devamlı gidip geldiğini, eşeğe eziyet etmemek için binmediği anlaşılıyor. Hatta bir anı var şöyle. Babam Ödemiş'te duruyor, ayakkabıcı, kendisi kunduracı. Kardeşleri Çaylı'da, yanında. Bir gün abisinin yanına gönderiyor bunları. Eşeğe alıyor bunlar. Eşeğe ikisi beraber binerek geliyorlar. Abilerini görüyorlar, işlerini bitiriyorlar Ödemiş'teki. Tekrar geriye geliyorlar. Geldiklerinde soruyor. Diyor ki oğlum nasıl geldiniz siz? Gittiniz geldiniz. Onlar da biraz da eğlenerek yani şey yapıyorlar. Diyorlar ki eşeğe binerek ikimiz beraber, ikiniz mi bindiniz eşeğe ikimiz? Eşeğe acımadınız mı hiç? Niye tek tek binip gelmediniz diye insanlara yapılan eziyeti nasıl karşı çıkıyorlarsa hayvanlara yapılan eziyeti de aynı karşı çıkıyorlar. İkinci çocuğu Celalettin 1931 yılında, üçüncü oğlu Sadrettin ise 1937 yılında Çaylı'da doğdu. Evini burada yaptı ve edindiği küçük bir toprak parçasında kendi sebzelerini yetiştirdi. Bu dönemde ücretlerin çok düşük olması sebebiyle geçim zorluğu çekiyordu. Bahçesinde bilmiyorum yalnız bahçesi vardı. Oraya bahçeye yazın konaklardı, göçerdi oraya. Bizim o zaman merkez gayırları yani hep biz burada durmazdık. Biz de bahçelere giderdik. Burada üç bekçi kalırdı, köyü bakardı. Yani bu yerler hep onundur yani ta aşağı kadar. Hatta benim dedem rahmetli almış yere başka biri gitmiş arttırmış. Yok demiş ben Ali Muslu'yu veririm yere. Çok vermiş parasını dedem gitmiş elini vermiş. Ben demiş hiç bu zamana kadar bu yerden böyle gelir almadım. Ama Ali'den aldım diye yere bize verdi yani. Bu yerler ta aşağı kadar onundu yani. Mütevazi bir kişiliğe sahip olan Şükrü Dede'nin küçük yaşlardan itibaren üflemeye başladığı neydik ustalığı bu yıllarda yaşam tarzı oldu. Mevlana'nın 673. Vuslat Yıl dönümüne rastlayan 17 Aralık 1946 günü yapılan anma programı çerçevesinde Şebi Aruz törenlerine davet edilenler arasında Şükrü Ulugüvenç de vardı. Şükrü Dede Konya'daki Şebi Aruz törenlerine hastalanıncaya kadar katılmaya devam etti. ...1950 yılındaki törenleri radyodan dinlerken kalp krizi geçirerek vefat eden Ali Derya, Şükrü Dede'nin Ödemiş'teki en yakın dostuydu. Ali Derya'nın ölümünden sonra oğlu Sencer Derya ile de yakın dost olan Şükrü Dede, genç Sencer'in tasavvufa karşı gönlünün yumuşak olduğunu gördü, müzik yeteneğinin geliştirilmesinde ve ney sevdasının ilk yıllarında genç Sencer'e hocalık yaptı. Babasının vefatından sonra kendini daha çok ney üflemeye veren Sencer Derya, aşkı, şevki,
Zevki, feyzi ve muhabbeti ehlinden, erbabından öğrendim diyerek ilk Ney hocası Mevlevi Şükrü Dede'ye olan şükranlarını her ortamda dile getirirdi. Babam Sencer Derya'nın hayata bakışını kendi babasından sonra istikamet veren, yol veren rahmetli Şükrü Dede, nur içinde yatsın, babama neyi, aşkı öğreten, neyi üflemeyi öğreten çok çok farklı birisiydi. Bizler yetişemedik ama babamın hayatında bir basit enstrüman olan ney, kamış, hayatı boyunca neşeli, sevecen, ince ruhu hitap eden bir saza sahip ettiği için, enstrümana sahip ettiği için Şükrü Dede'ye çok çok hayırla yad ediyoruz. Bizim için üzerimizdeki etkisi, sevgisi çok çok fazladır. Evlatları ve torunlarıyla her zaman için iştigal halindeyiz. Şükrü Ulugüvenç, Kaymakçı ve Çaylı'da yaşadığı dönemde çevresinde ney, musiki ve Mevlevilikle ilgili meraklı insanlara yakınlık gösterirdi. 1951 yılında Ödemiş'e tayin olan operatör doktor İlhami Güneral, Şükrü Dede'den ney hususunda ciddi, meşk, tavır ve üslup öğrendi. Üslubu, geleneksel ney üfleme tarzından oldukça farklıydı. Yöredeki kargılardan çok sayıda ney yapmış ve bunların ney meraklılarına armağan etmiştir. Kendi yaptığı süpürde denilen kısa ney, ondan günümüze kalanlar arasındadır. Hoca aslen Çaylı'da oturuyordu. Evet. Bizim 4-5 tane evimiz vardı. Hocanın oğlu Rıza abi, efendime söyleyeyim, babası zaman zaman cuma pazarına geliyordu. Geldiğinde birkaç gün orada durduğunda alışveriş ediyor Çaylı'ya köyüne gitmesi için. Zaman zaman kargı toplamak için ovaya iniyordu. Sonra da Çaylı, Kızılcaoğlu, Alışarıl'dan bu gargılar onun için seçiciydi. Şükrü Dede, mala mülke değer vermeyen, haksızlıklara alaya alan derviş meşrep bir kişiliğe sahip. Neyini yalnızca kendi zevki için üflemiş, onu maddi kazanca alet etmemiş, sadece gönül adamı kişiliğiyle öne çıkmıştır. Emekli olduktan sonra da sağlığı el verdiği ölçüde ezan okumaya ve namaz kıldırmaya devam etmiştir. Astım hastalığının nüksettiği ve nefesiyle hayat verdiği neyden de uzak kaldığı süreçte kendi yaptığı rebap denen ayaklı kemane ile oyalanırdı. Kendisi de zaten devamlı bazı enstrümanların çaldığını, ney gibi, kabak kemani gibi enstrümanları çaldığını ve bunları kendisinin yaptığını söylerler. Biz de büyüklerimizden duyduğumuz şeyler bunlar. Kendisi çok iyi bir ney ustası. Esas yani tamam kabak kemani çalabiliyor, ney de çalabiliyor ama kendisi neyin yapımında ve çalmasında çok büyük bir usta olduğunu büyüklerimizden aldığımız bilgiler bu şekilde. Dede Hoca son yıllarında yatalak hasta oldu. Zorlukla konuşuyor, dedikleri anlaşılmıyor. Sağlığı iyice bozulduğunda bakımını Kaymakçı'daki evlatları üstlendi. Kendisi rahatsızlanıyor. Rahatsızlandığında ilk önce buradaki Ödemiş'teki evimizde, bizim kendi evimizde, yani çocukları nöbetleşe belli bir süre bakacakları için bizim evimize kalıyor. Bizim evimizde de İlhami Güneral, rahmetli o zamanın doktoru, kendisi özel olarak aile doktoru gibi devamlı kendisine muayeneye geliyor. Sonra Kaymakçı'yı götürüyorlar. Kaymakçı'da amcamlar, iki amcam Kaymakçı'da o zaman. Bu sağlığından dolayı, temizliğinden dolayı sakallarının kesilmesini istiyorlar. Tabii sağlık, temizlik ön planda olduğu için hastalıkta kesiliyor. Kesildiği zaman da bir
2 damla gözyaşı geliyor gözden. Yani Uzun yıllar Kaymakçı'da sessiz sedasız yaşamış, çevresindekilere çelebice öğütler vermiştir. Sakin, saygılı ve öne çıkmaktan hoşlanmayan bir kişiliğe sahip olan Dede Hoca, bağnaz bir din adamı değildi. Cehalete karşıydı. Kendisini ortaya atmadan, kıyıda köşede kalarak sıradan bir yaşam sürdürmeyi yeğleyen, sahip olduklarıyla yetinen, derviş ruhlu bir insan olan Dede Hoca, yöremizde sessiz izler bırakarak 24 Ocak 1962 tarihinde vefat etti. Kabri, Ödemiş'in Kaymakçı kasabasında İsmet Mezarlığı'ndadır. Ölüm, ölümsüzlüğe giden yolun başı. Neyleyim öte yanda faydasız arkadaşı. Milyon sene gülsem, milyon sene ağlasam, hak yolunda olmadıkça neye yarar gözyaşı?